Notebook LM şu an en yaygın yapay zeka araçlarından bir tanesi. Özellikle araştırma yapıyorsan Notebook LM'i kesinlikle duymuş olman gerekiyor. Peki Notebook LM'i daha efektif bir halde kullanmak için sana 3 Google uzantısı söyleyeceğim desem ne dersin? Kabul edersin değil mi? O zaman gel sana 3 müthiş Google uzantısı söyleyeyim ki Notebook LM'i çok daha efektif ve iyi bir halde kullan. Evet, anlatacağım ilk uzantı WebSign Full Site Importer olacak. Notebook LM'in uzantılardan bir tanesi. Bu ne anlama geliyor? Ne işimize yarayacak? Herhangi bir sayfanın herhangi bir siteye gidiyorsun ve bu eklenti sayesinde tüm sayfaları tarayıp notebook'a kaynak olarak ekleyebiliyorsun. Hemen bunu bir örnekle pekiştirelim. Örneğin böyle bir inşaat sayfasına gittik. Böyle bir siteye sahibiz. Hemen gidip uzantımızı çalıştıralım. Sağ üstte uzantım bu olacaktı. Burada bana bir tane notebook seçmemi söylüyor. Var olanların içine de ekleyebiliriz bunu. Zaten var olan notebookların içine de eklenebilir veya yeni bir notebook da oluşturabiliriz. Biz create new notebook diyelim. Yeni bir tane oluşturalım ve burada tüm web sitesini aktarma seçeneğimiz var. Önce tarayacak, sonrasında aktaracak. Burada sadece tek sayfa olarak da bu var olan bu sayfayı da aktarma imkanımız var. Ancak biz bunu tüm siteye aktar diyelim. Bu tarasın, sayfaları bir oluştursun, sonrasında devam edelim. Taramasını yaptı. 22 tane sayfa buldu bu sitede. Bu 22 tane sayfayı da şu an kaynaklara ekliyor. Ve ekledi, bizi notebook'a gönderecek bir kısa yolda oluşturdu. Notebook'a gitti dediğimiz zaman burada 22 kaynak, bakın 22 tane kaynak, yani 22 adet sayfayı direkt ekleyip araştırmasını da yaptı. Sonrasında detayları da buradan isteyip zaten notebook'u nasıl kullandığını biliyorsun yani. Bunu notebook'u daha profesyonel, daha iyi bir halde kullanabileceğin şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu eklenti bu kadardı, bu uzantı bu kadardı. Bir ikinci uzantı ne olacak? Şunları kapattıktan sonra folder lm olacak. Create folders in Notebook LM. Bu nedir? Notebook LM'deki dosyaların biçimleri, arayüz biraz sıkıntı kardeşim ya. Biraz karmaşık yani. Hepsini bir düzene sokamıyoruz. Bunları bir düzenleyici olarak bir klasörlere ayırmak için bunu kullanacağız. Bunu da nasıl kullanacağız? Notebook'a gidelim. Notebook'a gittiğimizde zaten bizi direkt new folder olarak burada karşılıyor. Ben bu uzantıyı kurduğumda Notebook'a bu alan otomatik olarak gelmiş oluyor. Burada New folder dediğimde yeni bir klasör oluşturma imkanımız var. Mesela bu klasörün adını YouTube olarak belirleyelim. YouTube'daki analizlerimizi burada toplamak istiyoruz. Bu klasörün ikonunu değiştirebiliyorum. Şuradan tıkladığımda klasörün ikonunda mesela herhangi bir tanesi olabiliyor. Şunu atalım. Laptop seçeneğini seçtik. Bunun rengini de değiştirebiliyorum. Yani çok da önemli değil ama şöyle bir, hepsi de birbirine benziyor ya. Ben renk körü müyüm acaba? Çok garip renklermiş. Bu şekilde oluşturup yeni bir klasör oluşturabiliyorum. Sonrasında da buradaki araştırmaları, notebookları böyle sürükle bırak şeklinde içine atabiliyorum. İçine attıktan sonra bu attıklarım burada birikiyorlar. Klasörlerin içinde rahatlıkla bulma imkanım oluyor. Sonrasında başka neler yapabiliyorum? Ben bunun başka da hiçbir şey yapamıyorum. Bunun mantığı tamamen bu kadar. Klasör ekliyor. Daha düzenlenebilir. Mesela ben bir tane daha eklerim. Buraya da mesela Instagram derim. Instagram derim. Farklı bir ikon seçip farklı bir renk seçerim ve bunu da diğer Instagram ile alakalı olan içerikleri de bu klasöre atıp daha düzenli bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Anlatacağım üçüncü ve en önemli uzantı YouTube to Notebook LM olacak. En sevdiğim, en işe yarar özelliklerden bir tanesi bu. Neden? Çünkü biliyor musun? Genellikle YouTube'dan çekiyoruz. Yani ben en azından ben öyle YouTube'dan çekiyorum bilgileri. Ve bu bize oldukça fayda sağlıyor. Neden? Hemen gösterelim. Örneğin kendi siteme kendi sitem değil. Örneğin kendi kanalıma geldim. Burada benim YouTube kanalı var. Diyorum ki ben bu kardeşi tanımıyorum. Bu kim? Ne anlatıyor? Hiçbir fikrim yok. Detayları nelerdir bilmiyorum. Burada bakın bu uzantıyı ekledikten sonra, bu Chrome'da ekli şu anda. YouTube'a geldiğimde mesela videolara geldim ve burada bir Notebook LM seçeneği karşımıza çıktı. Ben buna tıkladığım zaman yeni bir notebook oluşturabilirim veya var olan notebooklardan birisini ekleyebilirim. Yenisini oluştur dediğimde ne olacak biliyor musunuz? Buradaki benim videoların hepsini alacak, bunların hepsini alacak kaynak olarak ve burada toplayacak. Benim 50-55 video vardı herhalde şu anda. Teker teker yavaş yavaş bakın bu sol tarafa yükledi ve hepsini buraya ekliyor. Tek tıkla kanaldaki bütün videoları ekleyip bu kanalın detaylarını öğrenme, anlama, soru sorma imkanımız var. 32-34 bu yavaş yavaş hepsini ekleyecek ve 54'e kadar, 55'e kadar işte kaç tane varsa yükleyecek. Bu özelliklerinden bir tanesi. Bir ikincisi de şu, herhangi bir videonun detayına girdik. Yani tabii videodayız. Burada hemen
uyumlu, bu arada gayet uyumlu bir şekilde karşıma çıkıyor. Buna tıkladığımda da sadece bu videoyu, yani oraya notebook'a gideyim, buradan linki kopyalayayım, oraya yapıştırayım kaynaklara falan yok. Buradan videoyu beğendin, notebook'a gittin, create new dedim ve gidip direkt bu videoyu kaynakta bu videonun ne olduğu notebook'u oluşturacak sana. Böyle bir özelliği var. Bir tane daha olacaktı. O da neydi? Oynatma listesiydi sanırım. Böyle bir oynatma listesine gideyim. Mesela şurada şuna seçeyim mesela. Bir oynatma listesine gittim. Benim Elementor eğitim adında bir oynatma listem varmış. Burada 18 video var. Bak hemen sağ üstte notebook eleminde simgesi çıktı. Buna da tıkladığımda bu oynatma listesinde olan tüm videoları, burada 18 video varmış, tüm videoları alıp notebook'a yükleyecek ve araştırmaya, detayları soruşturmaya başlayacaksın. Bu 3 eklenti sayesinde, bu 3 Google uzantısı sayesinde notebook elemi çok daha efektif bir halde kullanmaya başlayabileceksin. Sen de bu kanala abone oldun, like attın, beğeni attın, yorum yaptın ve sonraki videolarda görüştük.